Herkese merhaba, ben Mevlüt. Sofistike Zevkler Amerika'ya hoş geldiniz. Birçok spora ilgim ve yeteneğim olmasına rağmen dövüş sporlarına bir türlü heveslenemedim. Dolayısıyla belki sonradan seveceğim ve yeteneğimi keşfedeceğim bir hikayem oluşmadı. Ancak yıllar önce izlediğim bir film beni çok etkilemişti. Bu filmde insanlar görünüşte dövüşüyorlar ama birbirlerine zarar vermiyorlardı. Bunu da çok akrobatik bir şekilde müzik eşliğinde adeta dans eder gibi yapıyorlardı. Filmin giriş sahnesi hala aklımda. Müziği de kulağımda şöyle bir şeydi. Paranaway, Paranaway, Parana. Bunu mutlaka yapmam lazım dediğim bu dövüş sanatına erişim olmadı hayatımın akışında. Ta ki Los Angeles'a gelip size birazdan takdim edeceğim arkadaşımla tanışana kadar. Neyden bahsettiğimi anlamış olmalısınız. Tabii ki Capoeira. Yıllar önce beni etkileyen bu sanatı tecrübe etmek ve sizlere aktarmak için sabırsızlanıyorum. Şimdi Batuhan'la tanışacağız ve ardından dersine katılacağız. Günaydın. Abi ne kadar güzel bir evin var ya. Mahalleye de bayıldık. Ne haber abi, nasılsın? İyidir, ne olsun. Hoş geldin. Bayağıdır görüşemiyoruz ya. Vallahi iyi oldu, evet. Eyvallah. Bahane oldu. Nasıl, buraya mı oturalım? Böyle oturun, ben bir kahve yapayım hemen bize. Tamam, Olur. tamamdır abi. Teşekkür Tamam. ediyoruz. Abi öncelikle dersine davet ettiğin için çok teşekkür ediyorum beni. Seninle herhalde aynı zamanlarda geldik Amerika'ya. Evet. Gelir gelmez de. 3,5 sene olacak. Yaklaşık aynen gelir gelmez de tanıştık. O zamandan beri ara sıra denk geldik ama işte sosyal medyadan ben seni hayranlıkla takip ediyorum abi. Teşekkür ederim abi. Çok Evet, niş bir şey yapıyorsun. Çok keyifli gözüküyor. O yüzden ben de tecrübe etmek istedim. Yakından hikayeni de çok merak ediyorum abi. Teşekkür ederim. Hemen gireceğim. Yani Capoeira'ya nasıl başladın ve bu hikaye burada nasıl devam etti? Öncelikle ben teşekkür ederim abi, buraya senin çıkardığın içeriye konuk olarak davet ettiğin için. Ne demek? Söylediğin gibi hani 3-3,5 sene önce buraya geldim. Bu tabii Capoeira bunun çok öncesine dayanıyor. Ege Üniversitesi'nde bir öğrenci topluluğu olarak başlayan bir serüven bu. Ama öncesinde benim ciddi bir takım sporları, toplu sporları olsun ve o sırada da kendimi daha iyi ifade edebileceğim fiziksel bir aktivitenin arayışı içerisindeydim. Hani hayatımda hem folklor oldu, yöresel danslar oldu, Gaziantep yöresi danslarıyla Avrupa'da çok uzun zaman geçirip şovlara gittim. Yine de kendimi tam olarak herhangi birinin içerisinde kariyer olarak göremiyordum yani. Ama hareket ve spor her zaman hayatımın içindeydi çocukluğumdan beri. Sonrasında Ege Üniversitesi'nde yepyeni böyle oluşmakta olan bir Capoeira öğrenci topluluğunun içindeki insanlarla tanışma fırsatım oldu. O zamanlar daha resmi yürüyen bir topluluk olmasa da orada yine çok uzun yıllar boyunca arkadaşlığımı süreceği insanlarla rastgele tanıştıktan sonra topluluğu kurmaya ve bir eğitmen bulma serüvenine başladık. Beraber iş yapabilen, kafası uyan, hayat görüşü benzer birkaç insan olarak bir araya geldiğimizden dolayı hızlı bir yükseliş yakaladık. Yani hem herkes antrenman yapmak için istekli, hem de bir yandan eğitmenimiz çok açık görüşlü ve gerçekten bu sporun özünü çok kısıtlı bir kaynakla anlayabilmiş ve öğrenebilmiş ve öğretme konusunda da yetenekli bir insan. Normalde hiç alakamız olmayan bir kültür, hiç bilmediğim bir şey. Sadece takla atıyorlar, tekme atıyorlar, güzel ya falan deyip girdiğim bir yerde beni alıp sürükleyen, daha da öğrenme peşinde koşturan bir hikayeye dönüştü bu. Tabii ki fiziksel kısmı da aşırı derecede doyurucu. Birkaç düzlemde hareket etmenin hazzına vardıktan sonra kendi vücut kapasiteni keşfetmeye başlıyorsun ve kendi vücut kapasitesini zorladıkça ve bunu başardıkça da faydası olduğunu düşündüğüm bir pratiğe dönüşüyor. Peki buraya gelince nasıl devam etti bu hikaye? Ani bir kararla ve kariyerimi tamamen durdurup büyük bir cesaretle buraya geldim. Benim için çok büyük bir hamleydi bu. Şunu söyleyebilirim, burada nasıl devam ediyor diyoruz ama aslında kültürün bir parçası olmak beni buraya getiren şey oldu. Orada başladığım ve burada devam eden bir şeyden ziyade ben onun çoktan buraya uzandığını düşünüyorum. Çünkü buraya gelmeden tanıştığım 20'ye yakın insan vardı yani burada yaşadığını bildiğim. Yani ben aslında bildiğim insanların yanına gelmiş oldum bu spor sayesinde. Mesleğimi bırakıp sıfırdan bir kariyerle, cebimde para olmadan buraya gelip hayat kurma çok korkutucu bir şey ama bu kültürün bir parçası olduğum için
geldiğim günden beri şu anda yaşadığım yere kadar bana bu komünitenin bağlantıları yardımcı oldu ve tutunmamda çok faydası olan Bizim bir branş. özellikle bu yapımı yapmaktaki en büyük motivasyonumuz şu abi. Yaptığın bu zevkin, bu sporun, hobin ya da neyse hayatına kattığı şeyleri biz çok merak ediyoruz. Yani paradan puldan bağımsız vesaire. Sen zaten konuya girdin. Capoeira bugün olmasa hayatında ne olur mesela? Hayal edebiliyor Bütün musun? sistemim çöker bence en başta. Hayatımın büyük bir kısmını ele geçirmiş durumda. Benim için en başta arkadaşlık ve birliktelik sürecinde fazlasıyla yardımcı oldu. Dediğim gibi Capoeira aracılığıyla tanıştım ve o insanların bana yardımı sayesinde tutunabildim hemen geldiğim Ya çok anda. kıymetli bir hikaye. Dolayısıyla yaptığım bu iş abi bu şehre, bu ülkeye uyumunu kolaylaştırdı. Kesinlikle. Doğru mu? Yani. Kesinlikle. Zaten branşın içerisinde bir dil öğrenmek zorundasın. Portekizce gibi. Dolayısıyla Mutlaka. Portekizce konuşuyor olmak buradaki birçok Latin ırklarıyla daha rahat ilişki kurmama sebep oldu. Onun yanında Capoeira içerisinde özellikle fark ettiğim bir durum var. Ben bugün Madagaskar'a gideyim. Capoeira yapan birini bulursam benim kalacak yerim ve yiyecek yemeğim var Evet demektir. ya bu çok kıymetli. Ben de aynı şekilde. Ya bugün dünyanın neresine gidersem gideyim yani buz olduğu müddetçe buz okey. Aynen. Ben de yeniden bir sıfırdan bir hayata başlayabilirim. Bir ortamım olabilir. O yüzden bu hikaye gerçekten çok kıymetli. O yüzden ben seni hayranlıkla 3 Teşekkür yıldır ederim. takip ediyorum ve hikayeni merak ettim. Daha önce de sordum ve aktarmak istedim açıkçası. Çok teşekkür ederim. Bize dedin ki derste olmamız lazım. 9'da merak ettiğim daha fazla şey var ama ara ara yakalayıp soracağım. Bu derse Aynen. geçebiliriz. Olur. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet şimdi derse geldik. Geçmeden önce hemen şunu soracağım abi. Hiç bilmeyen için Capoeira nedir abi? Afrikalı köleleştirilmiş insanların zamanında Portekiz kolonileri için Brezilya'ya götürülüp çalıştırılması esnasında siyahi insanların kendi özgürlüklerine giden yolda keşfettikleri ritüellerle beraber karışmış bir savunma sanatı diyebiliriz. Bu ritüellerle zenginleştirildiği için içerisinde çok fazla folklorik Afrika öğeleri barındırıyor. Tabii ki Brezilya'nın kültürüyle de şekillenmiş bir biçimde. Şarkılar ve dans kamuflajı eşliğinde birbirimizi koruyarak saldırmayı ve savunmayı öğrendiğimiz bir branş. İçerisinde çok fazla folklorik ve akrobatik ögeler de barındırdığı için çoğu kişi tarafından dans gibi görülüyor. Ciddi bir hareket kapasitesine sahip olman gerekiyor. Ama neticesinde bu köleleştirilmiş insanların özgürlüklerine ulaşırken keşfettikleri bir Aslında dövüş arkasında sanatı. ciddi bir felsefe var Evet, haliyle. evet, özgürlüğe Her- giden yol olarak gibi Her dövüş düşünebiliriz. sanatında olduğu gibi. Şimdi alacağımız ders Genel olarak capoeira için gerekli vücut kondisyonunu oluşturmak üzere dizayn edilmiş bir ders. Benimki daha çok fiziksel kapasite üzerine kurulu bir ders. Martial art kısmını, savunma saldırı kısımlarını ve diğer kültürel müzik kısımlarını diğer eğitmenlerimiz, benden daha yüksek kuşakta olan eğitmenlerimiz yönetiyor. Benim görevli olduğum kısım insanların vücutlarının hazırlanması ve akrobatik kısımları ile ilgili daha çok. tamamdır. O zaman derse geçeceğiz. Sence ben zorlanır mıyım yani? Yani dersin içeriğinde her seviyeye uygun hareketler var ama kesinlikle güzel bir bir- challenge olacak senin için Tamamdır eminim. o zaman. Ama spor geçmişin yardımcı olacaktır. yani. Mutlaka. Çok Evet. teşekkürler. Geçelim o zaman. Olur, geçelim. Find your space, explore. Abi hiç esnek biri olmadım hayatımda. Bir de bence şöyle bir şey var abi. İyi oyuncular ısınmaz. Benim her zaman böyle bir sözüm vardır. İyi oyuncu ısınmaz abi. Yani. Güzel söz ama abi çok başımız yandı geçmişte. Öyle mi? Gençlikten, ısınmamazlıktan. Bu kısımlar benim için çok böyle. Hem de böyle icebreaker games dediğimiz hani böyle başta sarılma vesaire vesaire bunları çok İnsanlar keyifli, sosyal çok fobisini yeniyor biraz da. Burada hata yapmaktan korkmuyor arkadaş olduğu zaman. Ama o eleştirel gözü kırmadığın zaman derse kendi sınırlarını görmeye de zorlanıyor insanlar. Dolayısıyla keyifli bir başlangıç bu. Son derece haklısın ama işte biz alışmışız abi. İyi oyuncu olduğumuz için sonradan girer golümüzü atar çeker gideriz aynen. Öyle.
Anlıyorum. Şimdi ne yapacağız? Şimdi antrenmanın esas locomotion dediğimiz, yani bir noktadan bir noktaya farklı hareket paternleriyle ilerleme kısmına geçeceğiz. Bu kısım antrenmanın esas zorlayıcı kısmı. Şimdi daha çok adaptasyon süreci bekliyor. Böyle biraz el kol koordinasyonunun ve kuvvetin ön planda olduğu bir yer. El üstü dengelerin de çok fazla hani ön planda olduğu bir yer. Bu kısımda zorlanman normal olacak şimdi gelen noktada ama herkes sıfırdan başladığı gibi düşünebilirsin. O yüzden denemek serbest. Peki hep ısındık. Ardından işte akrobatik hareketler yapacağız. Hiç capoeira ile ilgili bir şey yok mu burada? Bu derste yok ama senin için güzel bir sürprizim var. Yarın burada çok iyi bir capoeira festivali var. Beraber oraya gideceğiz. Orada capoeira'ya doyacaksın. Emin olabilirsin o konuda. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Batuhan. Bunlar benim bildiğim hareketler, yapmıyorum o yüzden. Wow. Bir şeyler oluyor ya. Sadece başlangıçta yaptığımız kick up'ı yapacaksın. Başlangıçtaki yürüyüş ve diğer kısımlar. Okay. Sen sadece lunge pozisyonunda ilerleyeceksin. Okay. Evet, bu kadar. Başardığımı söyleyemem ama şu hareketler dışında en azından hiçbir şey düşünmemeyi başardım. Bu da bir şey ya. Çok şey öğretti ama yani anladığımı sanmıyorum ama. Bu sefer duvarda yapacağız sen. Aa, Yapmak istediğin şey topunu değdirip geri gelmek. bizi kabul ettiğin için Ne tekrar demek, teşekkürler. benim için bir onur. Ayrıca yarınki davetin için çok teşekkür ederim. Fena olacak. Yarınki etkinlik çok fena olacak. Çok heyecanlı. Özel bir isim var demiştin. Kim vardı? Arthur olacak. Arthur Fiu. Capoeira dünyasında şu an önemli isimlerden birisi. Onun Los Angeles'taki akademisinin etkinliğine gideceğiz. Benim için onlar kültürel ve geçmişine çok bağlı oldukları için bu sporun doğru bilgiyi ve doğru yöreselliği hissedeceğini düşünüyorum Capoeira ile ilgili. Dört gözle bekliyoruz. O zaman yarın görüşürüz. Teşekkürler. Sağ ol abi. Eyvallah. Dün Batuhan'dan festival daveti aldık. Açıkçası bizi ne bekliyor hiçbir fikrim yok. Çünkü daha önce böyle bir ortamda bulunmadım. Capoeira kendi içinde küçük ama çok güçlü bir topluluk ve bu işin ileri seviye hocaları şu an buradaymış. Bakalım bizi neler bekliyor. Selam abi, günaydın. Günaydın abi, ne haber? Çok teşekkür ediyorum tekrardan bizi Ne bugün demek davet ya? ettiğin için. Sendeyiz. Tamamdır. Girelim beraber. Şimdi Mesle'nin yanına gideceğiz, ustamız. Bu etkinliğin sahibi orası. Tudo bom, Mestre? Sim, você? Muito bem. Estão indo bem? Tá bem? Tudo certinho? Tudo certinho. Obrigado. Mestre Arthur, Capoeira'daki tek Red Bull sponsorlu atlet. İyilerden birisi, aynen. Orası Mestre Rafael, dünyadaki Capoeira müziğindeki en üst isimlerden birisi. Ve aynı zamanda atletinden ve şapkasından vesaire onların candomblé inanışında ileri seviye bir spiritüel lider aynı zamanda. Saygı duyulan bir dini karakter de diyebilirim. Yani şu an dünyada görüp görebileceğimiz en önemli etkinliklerden bir Birisi. tanesi. Evet ve hani bu sene Los Angeles'taki ilk etkinliklerini düzenliyorlar. Aynen. Öyle. Bak bu gelen de dersi verecek olan abla. Kıvırcık olan. Ha, yok onun önündeki beyaz tişörtlü olan. Aynen. Birimbau dediğimiz tek telli bir alet. Capoeira'nın içerisinde kullandığımız temel enstrümanlardan birisi. Oyunun karakterini belirliyor. El yapımı tamamen ve burada da hani Mestre Rafael arkamdaki arkadaş bunun ciddi ustalarından birisi. Hem yapma konusunda hem de çalma konusunda iyi bir eğitmen. Genel olarak oyunun karakterini yansıtan enstrüman bu. Kabakların büyüklüğü farklı. Farkındaysan. Yani bu kabakların büyüklüğüne göre sıraya gireceğiz şimdi. Şu anda büyük kabak bu tarafta, küçük kabak o tarafta olacak şekilde. Evet. Evet.
Şimdi az önce Mestre Rafael'in dersinden çıktık. Müziğin capoeira'daki yeriyle ilgili ciddi bir ders aldık. Bazı temel soloları anlattı. Şimdi hemen bir Angola workshopumuz başlayacak. O yüzden hazırlanıyoruz. Detayları konuşuruz tekrardan. Abi nasılsın? İyiyim bayağı. Bayağı terledim. Yerde çok vakit geçirince çabuk yoruluyorsun. Zevkten 4 kişi olduk Çok genelde. sevindim ya. Gerçekten ya müthiş bir tecrübeydi. Ben seni hani biraz Portekizce biliyor zannediyordum. Sen bayağı hakimsin abi. Tercüme falan ediyorsun. Abi, komünitenin içinde bulundukça burada insanlar özellikle kültürü korumaya da önem verdikleri için Portekizce konuşmaya özen gösteriyorlar. İngilizce bilseler bile Portekizce konuşmak durumunda kalıyor. Şöyle düşünmek gerekiyor. Kültürün kendine has özellikleri dille de aktarılıyor. Hani söylemlerimiz var bizim de Türkçe'de. Kültürü daha iyi yaşayabilmek için her şeyi söylendiği dilde, söylendiği ses tonuyla, söylenilen hisle anlamak olayın kendisini de anlamayı kolaylaştırıyor. Dolayısıyla hani bir efor sarf ediyorum ben de Portekizceyi öğrenebilmek için. Şimdi programımız nedir? Ne yapıyoruz abi? Seremoniye geçeceğiz. Orada yani kültürel şovlar olacak. Büyük bir ihtimalle samba şovları olacak. Capoeira'nın yan kültür ögeleri, onu oluşturan ve onu besleyen şovlar ve tanıtımlar yapılacak. Sonrasında da capoeira seremonisiyle bugünü kapatacağız etkinliğin son günü olarak. Ya ikinci kısım daha da başka eğlenceli bir parti olacak o zaman. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Abi ne demek, çok sevindim burada Biz teşekkür ederiz. Öğleden sonra görüşürüz o zaman. Görüşmek üzere.
içindeki küçücük boşluklara kocaman şeyler sığdırmaya çalıştım. Lüks şeyler, pahalı ürünler denedim. Hiçbiri olmadı. Bunların yerine ulaşılabilir zevkler, sıradan rutinler, basit şeyler denediğimde dolmaya başladı bu boşluklar. Sonraki bölümlerde yine böyle şeyler arayacağım. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.